Birebir Müziğin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok değerli dostum, kardeşim Hasan Kiriş. Kendisi tambur ve yaylı tambur sanatçısı. Programa hoş geldin. Nasılsın Hasan'cığım? Hoş bulduk, iyiyim Tolgacığım. Teşekkürler, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim kardeşim. Aslında ben hoş geldim. Çünkü bugün senin mekanındayız. Evet. Kirişhane Sanat'tayız. Burası Hasan'ın kendi atölyesi ve sen anlatırsan daha güzel olur aslında. Bir müzisyenler için hani bizim böyle bir gizli bir mekanımız değil mi? Saklanmak için, rahatça enstrümanını çalıp sanatla yoğrulmak için. Galiba burası da öyle bir yer. Evet, böyle bir özel çalışma alanı gibi. Yani ben burayı ofis gibi, büro gibi kullanıyorum. Ama birazcık böyle enstrüman yapım, birazcık daha önce Ebru sanatıyla birazcık ilgilendim. Yani ev ortamı tabii biraz böyle rahat ettiğimiz Tabii bir yer ki. tabii ki, yani kendimizi en iyi hissettiğimiz yer, ama sonunda böyle şartlar bizi bazen daha rahat seslenebileceğimiz yerlere itebiliyor. Öyle yani, birazcık hem bu sebepten dolayı hem de aslında kendim için tuttuğum bir yer. Öncelikli olarak çok böyle işte ders vereyim ya da her şey burada olsun bitsinli bir yer değil de işte kendi bireysel çalışmalarımı, neyi hayal ediyorsam, neyi istiyorsam çalışmak istediğim için böyle Ama bir çok iyi tuttum. Bir yapmışsın. de sazlarım çoktu yani, e, liseden beri, yani neredeyse 20 senedir ben bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Evet. Liseden beri topladığım, çaldığım sazlarım Enstrümanları. var. Şimdi ev bir yerde kapasitesini doldurdu Kesinlikle. gibi oldu. Ayrı O bir zaman yer ve evet, ben buraya ayrı bir girerken çok fikir gibi. mutlu girdim. Çünkü sen beni bir sesle davet ettin ve sesine çağırdın. Kapıyı çaldığım andan itibaren yukarıya çıkarken merdivenden Evet, evet. o enstrümanın güzel sesini de dinledim. Hı hı. Aslında hem tambur çalıyorsun, bir de yaylı tambur. Evet. Ben hani ikisini de senden ufakça böyle bir tanıtmanı istesem. Şu an elimizdekini, Hı. yani yaylı tamburu tanıtabiliriz. Tamburla benzerlikleri Ya zaten tam mevcut. malum, yani çok kadim bir geçmişi olan bir enstrüman. Yani 10. yüzyıldan beri Farabi'nin bahsettiğini biliyoruz. İşte tamburi Türkçe çevir, tamburi Orasani, işte tamburu Bağdadi ya da daha sonraki yıllarda da yani çok bahsi geçmiş bir şey. Bugünkü şeklini de aslında 17. yüzyılda almış bir şey, bugüne yakın şeklini. Sonra da Tambur Cemil Bey'e kadar, hani çok böyle detaylara girmemize gerek yok. Tambur Cemil Bey bu işin zaten en büyük üstadı benim nazarımda. O da normal mızraplı tamburu aslında dikey pozisyona geçirip işte alt tarafına böyle bir kibrit çöpü gibi bir şey takıp işte yay çekebilmek için ilk önce o şekilde çalıyor. Sonra İzzettin Ökte, işte Ercüment Batanay. Tabii Evet. bu süreçte de çeşitli Sanatkarlarla evrelerden birlikte. geçiyor. Evet. Yani aslında ilk hali ahşap normal mızraplı yaylı tamburken işte o zamanın işte sanat ortamlarında sesi az çıkıyor diye mesela Bir form form değişikliğine uğrayıp değişikliğine gidiyor. aslında Yani ilk biraz önce da. cümbüş Hı hı. teknesi takılıyor. Cümbüş teknede daha böyle bir metalik ama daha güçlü, daha ön plana çıkan, belki daha tiz karakterli bir saz haline geliyor. Sonra Fahrettin Çimenli, işte ben kendisiyle tanışma fırsatım da Günümüzde oldu. de galiba çok yok zaten bu Evet, enstrümanı evet, çalan. Biraz evet, daha az çalınan ama evet. son zamanlarda da bence biraz yavaş yavaş sesi dolayısıyla insanların Evet, etkileyen, çok etkileyen hatta evet, evet, çok evet. duygulandıran bir tonu da olduğu için Evet, doğru. bence biraz yani görünmeye ve tanıtılmaya açık bir enstrüman olduğunu Evet. düşünüyorum ben. Yani şöyle bir tabir var. Yani çok kişiden sen de duymuşsundur. Hı. Yani insan sesine en yakın En yakın. enstrüman şeklinde tabir ediliyor. Gerçekten de böyle bir ses genişliği bakımından, yani volüm bakımından, bir de belki de işte tamburun, zaten normal zapı tamburun tel boyu çok uzun. O alttan gelen doğuşkanlar, enin çok böyle zaten Tabii etkileyebiliyorken, bir ki. de bunu deri faktörü ile sesin daha Evet. böyle hızlı bir Davudi şekilde, ve evet, daha rezonatöre etkili. gittiği bir Evet. ortamda çok daha büyük, geniş, işte o doğuşkanların iç içe geçtiği, böyle sanki bir arka taraftan gelen bir orkestraymış gibi bir hava veriyor. O zaman evet, böyle dünyanın çeşitli yerlerinden böyle ilgi duyanlar olabiliyor. Böyle Hint, Avrupa'dan, Farklı Amerika'dan. geliyor çok Evet, evet, çok farklı oradaki geliyor. Mesela insanlara. bir Arjantin'den bir kişi 10 gün boyunca beni atölyeye kapatmıştı, yani sırf yaylı tamburu duyup Hı hı. şey Dinlemek oldu, adına, dinlemek için öğrenmek böyle adına. yaylı tambur edindi falan filan. Yani böyle bir şey var, bir albenisi var yani bu tamburun.
Şimdi Aslında normal mızıktan çok daha Aynen, kesinlikle. kadim bir enstrümanken hem biraz belki daha böyle popülarite açısından, Evet. daha böyle ses açısından, uzun ses olmasından Tabii ki dolayı yaylaların daha insanlara karşı biraz etki daha biliyorsun el yaratabiliyor ikisini yani. Evet. fark ediyor. Ama bence çok farklı bir sesi var. Evet. Önceki bölümlerde de şimdi konuk arkadaşlarımı aldığımda hep aynısı oldu. Biz böyle bahsettik ama tabii bir de bunun sesini dinlemek var Evet, eyvallah. diyerek ben bir sonraki kısmımıza şu güzel sesi dinleyelim mi diyerek geçmek istiyorum. Ben Tabii ki. Hay. çok teşekkürler. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Gel mehtabım, gel sevgilim, gel yine. Gel mehtabım, gel sevgilim, gel yine. Hasret kaldım gözlerin rengine.
bahar dinle de vazgeç. Dinle de vazgeç. Ben gamlı hazan, sense bahar dinle de vazgeç. Dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bil, taze bahar sen, taze bahar sen. Sen kendine kendin gibi bil, taze bahar sen, taze bahar sen. Olmaz meleğim böyle bir aşk, bende vakit geç, bende vakit geç. Sen kendine kendin gibi bil, taze bahar sen, taze bahar sen. Sen kendine kendin gibi bil, taze bahar sen, taze bahar sen. Hasan'cığım çok teşekkür ederim. Beni misafir ettin, beni ağırladın ve birlikte çok keyifli bir müzik yolculuğu yaşadık. Kısa bir süre de olsa burada insanlara karşı sanatımızı sunma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyorum Rica her şey ederim. için. Beni programına davet ettiğin için ayrıca ben teşekkür ederim. Hem de Estağfurullah. atölyeme de geldiğin için. Burada Şeref olduğu için duydum. ayrıca yani çok Şeref duydum. Çok teşekkür ederim. Devamını diliyorum. Kesinlikle. İnşallah daha da güzel projelerde hep beraber. Sevgili izleyicilerimize de bir teşekkür etmek istiyorum. İyi ki programımızı izlediniz, iyi ki bizimleydiniz. Daha sonraki programlarda farklı farklı enstrümanlarla biraz da merak uyandırmak istiyorum ki biliyorsun kadim müziğimizin inanılmaz enstrümanları var, inanılmaz sesleri var. Hepsini paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ederiz.